Deprem öncesi bir hafta sonu pazar günü Amanoslara çıkmıştık. Kar yağmıştı. Güzel vakit geçirmiştik aileyle, geniş aileyle. Ondan sonraki süreçte akşam normal, aynı gün gibi hazırlıklar filan. Pazartesi günü çocuğun okulu, biz iş filan derken toparlama vardı. Toparlandık. O şekilde günü kapatmıştık geceyi. Ta ki o sabaha karşı depremle uyanana kadar. Enkaz altındayız. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. 6 Şubat 2023 Pazartesi Türkiye için son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara, tarihe geçti. İsmim Zafer İmamoğlu. Aslen Suriyeliyim. Türkiye'ye 14 yaşındayken geldim. Suriye'deki iç savaştan dolayı göç ettik Türkiye'ye. Daha çok savaştan dolayı aklıma ilk gelen şey deprem değildi. Hani Antep'teyiz ve aklıma ilk gelen şey hani acaba savaş da burada başladı. Çünkü ilk fay hattı kırıldığında böyle bir aydınlanma yaşandı dışarıda. Bir kırılma oldu böyle fay hattında. Büyük bir ses, bir uğultu geldi. Dedim ki acaba bomba mı yani düşüyor buraya? Her ne kadar biz bunu düşünmesek de ne olur ne olmaz diye evimizin koridorlarındaki lambalarımız tasarrufluydu ve ne yazık ki bütün elektrikler kesince aydınlandı ve bütün her şeye birebir de şahit olduk. Tüm yıkılma görüntülerine ve evdeki duruma diyeyim. Yani çok aslında zor bir geceydi. Bir şekilde çıktık. Bir göz ucuyla böyle şeye baktım, etriyalara baktım, böyle duvardan geçen etriyalara baktım. Ona patladığını böyle duyuyorum artık. O zaman anladım ki tamam deprem oluyor. Biz Antep'teydik. Bir hafta olmuştu henüz evleneli. Bir pazartesi gecesiydi. Evet, Antep'te yakalandık. Benim olduğum bina, yani bizim yaşadığımız bina yıkılmadı ama çevremizde çok fazla tabii yıkılan bina vardı. Ve her yer zaten çok kötüydü, yani can pazarıydı o gün. Tabii o anda yani evden çıkarken böyle eşyaların sağdan soldan dökülmesi, duvarların çatlaması, böyle destek kolonların, işte etriye duvarların falan kırılmasını görünce böyle aklıma bir anda inşaat mühendisliğinde öğretilen şeyler geliyor. Hadi ki tamam, hani bir güvenlik şeyler kırılıyor ama ne kadar dayanabilir yani, tamamen böyle biraz şeydi yani, biraz unutamayacağım bir anda yani. Çıktıktan sonrası da ayrıca kötüydü çünkü aracımızın hemen sağ tarafına istimlak duvarı yıkılmıştı. Dışarıda zaten korkunç bir yağmur vardı ve bir komşumuzun aracına binmiştim kızımla birlikte. Herkes bizim aracımızı çıkarmak için yardım ediyordu ama tabii ki mahallemizde de çok fazla insan kaybettik. Herkes bir yere dağılmıştı. Elektrik direkleri yıkılmıştı, yollar kapanmıştı. Sığınacak bir yer için yani kolları sıvamak zorunda kaldık. Yani ne acımızı, hiçbir şeyimizi yaşayamadık. Çünkü sürekli depremler devam ediyordu. Ağaç depremler uzun bir süre devam etti. Kalacak yer yoktu. Yani dışarıdaydık uzun bir süre. Ateş yakarak sağda solda bulunduğumuz odun parçalarıyla, bir de çadırlarla. Yani o da çadırlar da kendi imkanlarımız, büyük baranda olarak söylendiği Türkiye'de. Onlarla bir şeyler yapıp içine giriyorduk açıkçası. Yani biraz bu gerçekliği algılamamız uzun sürdü çünkü bir şeyler yaşıyorduk ama gerçekten öyle değilmiş gibiydi. İdrak etmekte çok zorlandık ve bu idrak zorluğumuz bence çok uzun sürdü. En azından kendi adıma 2 hafta boyunca şunu yaşadığımı biliyorum. Hayatta mıyım, değil miyim, Araf gerçek mi, değil mi kısmını yaşadım. Biz kendi imkanlarımızla enkazdan çıktık. Ama tabii ailemin diğer üyeleri onu başaramadı. Sadece o gün yani kız kardeşim bende kalmıştı. Biz dördümüz enkazdan çıkabildik. Bir de benim babam yurt dışında çalışıyor. Babam yurt dışındaydı o gün. Yani geniş ailede sayısını hani tam olarak şu an kestiremiyorum söylemek için. Ulaşamadığımız ailelerimiz de oldu. Birinci dereceden yakın olarak annem ve erkek kardeşim vefat etti. Bir de 2 tane küçük kuzenim, üniversiteye giden bir kuzen, teyzem. Başımız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.
Biliyorsun burada da akşamdı depremin olduğu saatler. Evdeydim. Twitter'da sanıyorum veya bir sosyal medyada bir yerden hemen bir harita düştü önüme. Bu hani çiziyorlar ya böyle dalga dalga yayılan merkezi gösteren. Tabii uykusuz bir gece geçirdik. Sabah buraya geldim. Akşam biz burada o sırada uyanıktık saat farkından dolayı. Orada böyle tabii sabaha karşı herkes uyuyordu ama burada biz hepimiz uyanıktık, ayaktaydık ve böyle bir altyazıyla geçtiğini hatırlıyorum televizyonda. Bir arkadaşımla yazdı Hatay'da deprem olmuş diye. Tabii çok irkildim ilk başta. Aynı zamanda Hatay'da, işte Maraş'ta vesaire nerede olduğunu da zamanla öğrenmeye başladık. Hatay'da olduğunu duyunca tabii ben yakınlarıma ulaşmaya çalıştım. Ama çok başarılı olamadım. Danışanlarımız var. Gene işte müvekkillerimiz kapıda bekliyordu 2 kişi. Adıyaman'da. Adam dedi ki yani evim yıkıldı, eşim içeride, kız çocuğum kapının önünde. Ben ne yapacağım? Nasıl getireceğim? Onları buraya getirmem lazım. Ev yok. Ne yapacaklar dedi. Şimdi dışarıda oturuyorlar işte lobide. Dedim ne yapacağız? Gidemiyorlar da geriye. Gitseler kendileri de birer depremzede olacaklar. Bir şey de yapamıyorlar bu kadar mesafeden. Bir rap'e dedim yani benim bir fikrim var dedim yani nasıl yapılır çok da hakim değilim. Devletten bunu istememiz lazım dedim Kanada hükümetinden. Gözde ile konuş dedi. Gözde kim dedim. Bu işin arka tarafında çok sistematik bir şekilde çalışan, lobiciliği kendi mesleği olduğu için bilen ama bir hani Türk lobicisi ya da Türkiye lobisi de çalışmayan ama bu sistemi ve işi bilen Gözde Kazazoğlu vardı. Öbür tarafta Alper Kırtıl vardı. Alper RCIC, şimdi IRB'de lisanslı göçmenlik danışmanı. Çok eski burada, tecrübesi çok yoğun ve kafayı çalıştırıp sisteme çok geniş bakıp eldeki yasaları ve uygulamaları çok iyi bildiği için bunun nereye açılabileceğini de çok iyi düşünebilen ve öngörebilen yapıda mesleğine hakim bir insan Alper Kırtıl. Gözde dedi Ottawa'da dedi bütün kapıları açar sana dedi. Gözde Kazazoğlu. Onsuz olmazdı. Bunun bilinmesi lazım. İrepsiz olmazdı. Dedim Gözde'ye ne yapacağız? Yani nasıl bunu talep edebiliriz hükümetten diye sorduk. Gözde dedi ki dilekçe vermemiz gerekiyor. Ve bu dilekçeyi destekleyecek bir milletvekili bulmamız gerekiyor. Atladık işte Ottawa'ya. Gittik ilk seferde. Orada karşılaştığımız ilk tepki şey oldu. Böyle bir ön görüşmeler falan yapıldı. İşte Türk toplumu dedik 40-50 bin kişiyiz burada. İşte böyle bir şey talep yap. Bir dakika dedi burada. Türk toplumu diye bir şey yok. Nasıl yok? Yani şimdi Türkiye'den gelen insanlar var burada. Siz hangisisiniz dedi. Bir dakika ya dedim sen ne yapıyorsun şimdi burada bir kısa bir şoktan sonra. Yani işte bir Türkiye'den giden gruplar var dedi. Öyle dedi tek bir Türk toplumu yok dedi. Nevrim döndü tabii. Peki dedik. Bir döndük geri. O ara herkes tabii bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi şeyinde. O bakanlıkların içinden o kadar Türk çıktı ki yardım için öne çıkan. Yani adam avukat. Şimdi ismini veremiyorum. Memurlar. Geçemiyor onlar. Adam avukat. Göçmenlik Bakanlığı'nda değil, başka bir bakanlıkta çalışıyor ama Maraşlı. Geldi adam, ne yapacağız? Yani bizim dilekçemiz şeyi istiyordu. Burada eşi, dostu, akrabası olan deprem bölgesinde olan getirebilsin. Biz bunu istedik. Ne kadar imkan sağlanabilirse sağlansın istedik bunlara ailelerin birleşmesi için. Fazla istememeye dikkat ettik. Çünkü çok başka dilekçeler hazırlanmıştı diğer gruplar tarafından. İşte bütün ilticalar mahkemesiz kabul edilsin, bütün deportlar durdurulsun vesaire gibi. Gelin bir tekte bir şey yapalım. Yani daha mantıklı bir şeyde birleşelim. Öyle bir şey verelim diye. Yani dilekçenin ilk çıkışı aslında depremzedelerin, buradaki ailelerin buraya gelmesi üzerineydi. İlk çıkış noktası. İlk bizim isteğimiz o yöndeydi açıkçası. Biz yani böyle çok geniş kapsamlı istemedik. Şu anki Göçmenlik Bakanımız Lena kendisi bizim dilekçemizi House of Commons'a taşımayı kabul etti o zaman. Aradı, işte konuştuk, teşekkür ettik, sundu. İşte ondan sonra da zaten TES 2023 programının açıklamasını 18 Mart'ta Sean Fraser burada Mississauga'da yaptı. We have implemented new measures that are going to make it easier for people who've been impacted by the earthquakes to come to Canada. In particular, we are going to priority process applications for temporary residency from people who have been impacted, specifically including family members of people who are in Canada today.
In addition to making it easier for people to TS 2023, Türk vatandaşlarına ve aynı zamanda Suriye vatandaşlarına tanınan depremden sonra bir çalışma izni, 3 yıllık bir çalışma izni sağlayan bir hak. Bu bir geçici politikayla düzenlendi. Bu geçici politika dahilinde kişiler 3 yıllık bir çalışma izni elde edebildiler. Sean Fraser olayı öyle bir açtı ki yani sadece bizim istediğimiz şey değil. Herkese kolaylık, bölgeden olan herkese kolaylık sağlansın. Artı buradakilere de yani onlar da sonuçta yani 11 şehrin yıkıldığı bir felaketten bahsediyoruz. Etkilendiği bir felaketten bahsediyoruz. Bir profesyonel olarak tabii böyle bir imkan çıktığını duyunca biz gerçekten çok şaşırdık. Hatta aramızda konuşmalarımızda da sadece depremde zarar gören kişiler için mi, koşullar ne olacak, bu kadar kolaylaştırılmış bir politika galiba mümkün olamaz diye düşündük ve oldukça da temkinli yaklaştık. Biz Türk'üz arkadaşım. Bize böyle kolay verilen, geniş verilen haklar olmuyor yani. Biz alışık değiliz böyle şeylere. Bir garipsedik tabii ki ya. Acabalara geldik yani. Bu temkinli olduğumuz süre içerisinde başka ek şartlar var mı, neler olacak gibi de çokça araştırdık. Ama sonrasında olmadığını görünce ve aynı zamanda yapılan başvurulardan da olumlu yanıtlar alınca tabii gittikçe bu yapılan başvurular daha da arttı. Hatta belki hatırlıyorsunuzdur, başvurular kapatıldı. Sonra aradan 2 gün geçti ve yeniden açıklandı, yeniden açıldı. Ve ikinci bir kez daha insanlara başvuru imkanı sağlandı. Çokça kişinin de faydalandığını düşünüyorum. Çünkü çalışma izni gerçekten de Kanada'da çok kolay alabildiğimiz bir hak değil. Yani ya bir eğitim alacağız, ya işverenimiz destekleyecek, uzun bir süreçten geçecek. Ancak öyle alabildiğimiz bir haktı. Bunun verilmiş olması 3 yıl kişilerin ekonomik olarak da kendilerini idame ettirebilecekleri bir süreçte bence çok da güzel oldu. Arkadaşım dedi ki bak böyle Kanada'da böyle bir program var. TS 2003'te depremden zarar gören insanların işte bir kolaylık sağlaması gibi bir şeydi. Ve biz de merak ettik çünkü zaten hayat düzenimiz depremden sonra tamamen değişti. Ve hiçbir şey eskisi gibi kolay olmadı, olmayacağını da biliyorduk ve araştırmaya başladık bunu. Daha sonra vize başvurusu yaptık. Vizemiz kabul edildi. Açıkçası hiç beklemiyorduk, yani bizim için çok düşük bir ihtimaldi bu. Ama kabul edildik ve daha sonra buraya geldik. Çalışma iznine başvurduk. Çalışma iznimiz de kabul edildi. Çok güzel bir fırsat ve kimse öyle kolay kolay hangi ülkeye gitseniz, hani 6 aydan fazla öyle turist olarak bile gitseniz size kalma imkanı vermezler. 3 yıl güzel bir fırsat. Biz depremle gelmedik ama depremden etkilenerek geldik aslında. Psikolojik olarak etkilenerek geldik. Tabii ki işte Hatay'da, Maraş'ta yaşayan birinin milyonda biri kadar hissetmedik. Yani zarar görmedik ya da etkilenmedik ama psikolojik olarak İstanbul'un da böyle bir riski olduğunu hatırladık ve orada yaşamak istemediğimize karar verdik. Bizim gelişimiz böyle. Tabii iş arayışım vardı benim Türkiye'deyken. Kanada'da iş bulmak için orada da uğraşıyordum. Gelir gelmez yani bir iki ay içinde yani kendimizi idame ettirebilecek kadar bir iş buldum. Nasıl diyeyim, home decor ürünleri üreten bir firmada satış yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Bu çalışma vizem, İrem üniversite okuduğu için ondan kaynaklı bir çalışma vizem oldu. Çalışma vizesinden gelen vizem bitti. TS 2023 ile o 3 senelik zarfında sonuna gelmek üzereyiz. Bunu uzatmak için ya da farklı yöntemlerle bir şekilde kendimizi burada tutmayı sonuna kadar zorlayacağız. Deprem vizesiyle gelen insanlara ulaşmakta zorlandığını söylediniz. Yani onlara yardım etmekte zorlandığını söylediniz. Onların buraya geldiklerindeki statülerinden dolayı legal olarak yardım edebilme gibi bir engeliniz mi var? Yani legal olarak bizim hiçbir yardım engelimiz yok ama bizim yardım şeklimiz, biz onları newcomer servislere, işte yeni gelen ajansları var burada, onlara yönlendiriyoruz. O yeni gelen ajansları da devletten yeni gelen kişiye yardım başına para alıyor. Dolayısıyla da yeni gelen kişiden para almıyor. Ama o yeni gelen kişinin burada bir statüsünün olması gerekiyor. Ya korumaya alınmış bir insan olması gerekiyor veyahut da PR sahibi olması gerekiyor. Bunların hiçbiri olmadığı için bu kurumlara ulaştığımızda biz o insana yardım edemeyiz dediler çoğunlukla. Kiralık ev bulmaları bile çok zor oldu, tahmin edersiniz. Bu insanların hiçbir statüsü yok. Ne kadar zaman kalacaklar burada diye soruyor ev sahibi. 3 yıl kalacaklar.
3 yıl sonra ne olacak? Belli olmaz. Yani çünkü belli değil gerçekten. Doktor bulmak bile bir konu. İşte dil hizmetlerine ulaşamadılar. İş bulma kurumları destek olmuyor. Yani o açılardan gerçekten çok büyük zorluklar yaşadılar. Onların yaşadığı durumu ne kadar anlatırsak o kadar çok bilinecek. Bak kaç sene oldu. Çocukları burada büyüdüler. Kimin çocuklarını doğurdu burada yeni bebeklerle. Çok acayip tutulan hayatlar var. Biraz daha belki duygusal taraftan baktığımda hani çocuk merkezli hikayeler beni çok etkiliyor. Burada oturmuş ya her şeyini kaybetmiş ama burada yeni bir hayatın mümkün olduğuna inanan ve bunun bir lütuf, bir şans olarak onlara verildiğine inanıp buna bütün içtenliğiyle, azmiyle, çalışma becerisiyle sarılan insanlar var. Böyle aileler var, böyle çocuklar var. 2 tane çocuğumuz var. Oğlum Can Yaman ve kızım Mila. Can Yaman buraya geldiğinde 6 yaşındaydı. Mila da işte 4 yaşındaydı. İlk sene geldiğimiz sene bir de Covid vardı. Ve ilk sene evden derslere katılıyordum. Yiğit full time zaten geldiğimizden beri çalışıyor. Çok az bir süre sonra Yaman sadece İngilizce konuşan bir çocuğa dönüştü. Kızımı fark ettiğim zaman, yani evet benim bir kızım var ve bu olayın içindeyiz dediğim zaman bir karar verdim, Hatay'daydım. Ne olursa olsun, ne kadar acı çekiyor olursak olalım, onu bir kenarda tutacağım ve bu hayatın bize verilen bir seçenek olduğunu kabul etmedim. Yani bir hayat yok oldu ve bir hayat üstüne bu yok olan hayatı kurmamız gerekiyordu. Ve sanırım ben bana verilene ya da verilecek olana tamah edebilecek durumda değildim. Onu da kızım için yaptım ve o boşluğu bizim istediğimiz duruma göre gerçekleştireceğime dair bir söz verdim. Ve sanırım sözümü tutmak için de çok şey yaptık, başardık diyebilirim. Ya Mila için hani zaten sadece Kanada var ve Kanada'daki arkadaşları var. Yaman için de aynı şekilde. Yaman buz hokeyi oyuncusu. İşte 2 senedir buz hokeyi yapıyor. Mila burada tiyatro okuluna gidiyor. İşte tüm yakın arkadaşları, işte bu bestileri, tüm sosyal aktiviteleri hep burada. Tüm çocuklukları şu ana kadar 5 senedir. Ki zaten bu çocukların 3 ve 5 yaşında buraya geldikleri düşünülürse. Şu anda dünyaları bunun üzerine kurulu. Yani sanmıyorum bu imkanları. Yani tabii ki her insan her yere alışıyor ama yani burada gördüğü güzel şeyleri orada çok göremeyecek. O yüzden hani biz de çok bir şekilde kendimizi burada tutmak istiyoruz. Türkiye'de artık kaygı bence sosyolojik bir yapının artık temel yapı taşı ve burada her sektör bundan etkileniyor, eğitim sektörü de ve çok haklılar bu arada. O yüzden öğretmenlerin de o toplumun bir parçası olduğunu düşünürsek, burada da yine aynı şekilde insanların rahatlığı ve eğitimdeki de rahatlık çocuklara bence daha iyi geliyor. Tabii ki onun da bazı kaygıları var. Sonuçta o da ailemizdeki kayıpların çok farkında. Hiçbir şeyi ondan saklamadık. Her şeyi olabildiğince doğru bir şekilde ifade etmeye çalıştık. Babaannesine de çok bağlıydı. Hala da sorar. Dolayısıyla bir anda hayatından birinin olmaması onda hala birilerini de bir anda kaybedebilirim kaygısını yaşatıyor. Ancak her geçen zaman burası biraz daha o sinir sistemini de yatıştırdığı için ona daha fazla güven verdiğini düşünüyorum. Biz İstanbul'da 2 yıl geçirdik. Ancak burada minik minik gerçekleştirdiğimiz bazı adımları orada hiç gerçekleştiremedik. Hep çok dip dibe ve çok daha sıkı bir yerdeydik. Burada bu ilerlemeyi kat ettiğimizi görmek ki 6 aylık bir süreçte, farklı bir kültürde, farklı bir saat diliminde ve ülkemizden çok uzakta bunların olduğunu görmek bana onun açısından da olumlu bir izlenim veriyor. Burada mesele şu, 3 yıl sonrasının ne olacağı düşünülmeden verilmesi problem. Ve dediğiniz gibi burada öğrenciyken bir anda böyle bir vize varmış, hemen konumu değiştirelim diyenler de olmuş. Ya da burada çocuğunu görmeye gelmiş anne, çok güzel, ben de çocuğumun başında dururum böylece demiş. Hatta belki şöyle söyleyenler bile var, evet bu depremzedeler için vardı ama onlar da yararlansın, onlar da tabii ki burada bulunsun ama böyle bir fırsat varken ben de buradaysam, ben de bu fırsattan yararlanıyorsam ben de o haklara sahip olmalıyım. Yanlış anlaşılmasın,
depremzede olanlar ve olmayanlar arasında da ciddi bir problem var bu konuda. Yani onlar diyor ki biz hak etmiştik, sizin burada ne işiniz var? Diğeri de diyor ki bu hakkı sen bana vermedin, devlet verdi, arada bir ayrımcılık yok. O zaman sana da laf düşmez, bana da. Burada birlik olmak yerine ayrık olursak, ayrık otu gibi bizi alır çekerler, ondan sonra nereye gittiğimizi bilemeyiz. Bilmem cevabı oldu mu? Öncelikle bir şeye açıklık getirmek istiyorum ben. Şöyle bir algı var. Depremzedeler de aldı, depremzede olmayanlar da aldı. Kanada bunu denetleyip gerekli belgeleri aldıktan sonra veriyorsa bunu sorgulamak bize düşmez. İkincisi, biz her zaman şu şekilde yorumluyoruz. Evet, deprem oldu, bu kişinin evi yıkıldı, yıkıldıysa depremzede ama yıkılmadıysa depremzede değil veya yakın şehirde yaşıyorsa depremzede değil. O 10 tane şehir depremden yıkıldığında sadece insanların hayatları ve binalar gitmedi. İnsanların, uzakta olanların da psikolojileri bozuldu. Ekonomik bir çöküş oldu. Çünkü çok ani gelen, çok büyük bir felaketti. Önemli olan sadece orada deprem bölgesinde aslında bina yıkımından veya birebir etkilenmek değil, bunun finansal sorunları da yaşandı Türkiye'de, ekonomik problemleri de yaşandı. Şimdi diğer taraftan da baktığımızda IRCC'nin söylediği 10.850 kişiye çalışma izni verilmiş. Çok büyük bir rakam değil aslında. Ya inanın work permit'i olanlar, bitmek üzere olanlar, TS23 olanlar beni anlayacaktır. Bir şey alırken bile bunu soruyorsunuz kendinize. Geri dönmek zorunda kalırsam ne yaparım? Şu an almalı mıyım? Yani hala böyle kalıcı olmadığını bildiğin için göçebe hayatı yaşıyorsun. Bir iş kuracaksın, tam yatırım yapmak istemiyorsun. Bir eve çıkacaksın, neyse burada idare edeyim, ne olacağımız belli değil diyorsun. Bence bu belirsizliği insanların üstünden kaldırırsanız bence herkes daha yaratıcı, daha ayakları basan şekilde ülkeye bir şeyler yapmaya başlayacaktır. Daha çok vergi bile ödenecektir eminim ki. Çünkü mesela ev almak isteyen biri olabilir. Parası vardır cebinde ama alamıyorsun. Almak istemiyorsun çünkü ne olacağım belli değil. Bir sene sonra gideceksem niye alayım? Araba almak için bile aynısını düşünenler olduğuna eminim. Bilgisayar almak için düşünen olduğunu bile gördüm ya. Bir tanıdığım laptop aldı çünkü ya biterse. İnsanlar çok mutsuz, çok umutsuzluğa da artık kapılmaya başladılar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü bir arada kaldılar. Şimdi şöyle, bizler ekonomik göçmen değiliz. Biz öğrenci değiliz. Buraya hazırlanıp bir şeyleri biriktirerek gelmedik. Çoğumuz gelemedik. O yüzden de hala bir hayat mücadelesi. Yani hala iş bulamayanlar var. Hala eğitimini tamamlamaya çalışanlar, hala dil öğrenmeye çalışanlar var. Ne kadar çabalarsa çabalasın bir yolunu bulamıyor. Yani sıkışıyor çünkü zaman çok az. Zamanımız çok dar ve bu yüzden de kara kara düşünüyor herkes açıkçası. Nasıl döneceğim? Dönebilecek miyim? Neyle döneceğim? Döndükten sonra nereye gideceğim diye. Hani belirsizlik bence TS23'lerin ortak sorunu. Bitiyor deseler daha rahatlayacak insanlar. Yani şu zaten bugün de reddediyorlar bunu. Şu olmadı arkadaşlar. Yani oradaki depremzedeleri getirelim ve burada onlara çalışma izin, burada kalsınlar diye bir kanun hiç çıkmadı. Hiç olmadı. Bu sadece pratikte yaşandı. O da Sean Fraser'ın bol gönüllülüğünden ve yani kendisinin avukat olmasına rağmen ya bize şeyi söyletti, yani böyle kanun mu yapılır dedik. Her tarafı açık. Mesela ilk zamanlarda özellikle deprem bölgesinden olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman vize başvuru süreleri inanılmaz kısaydı. 2-3 gün içerisinde hemen vizenizi verip sonrasında Kanada'ya gelme imkanı sağlıyorlardı size. Ama evet, yani Kanada içerisinde olmak gerekiyordu ve de başvuruyu yaparken ve evet, yani esas belki de asıl olan gidip burada olan insanların artık böyle büyük bir deprem nedeniyle ekonomik olarak da zorlanan bir ülkeye dönmelerini geciktirmek, onlara burada istihdam sağlamak ve eğer ki olabilirse de ardından onlara kalıcı bir oturum izni imkanıyla Kanada'da kalmalarını sağlamak diye düşünüyorum. Şimdi oradaki depremzede vize alıp buraya geldiği zaman otomatikman TS 2023 dediğimiz sadece çalışma izni olan programa başvuru hakkı kazanıyordu. Vize kolaylığı yani çok böyle satır arasında söylenmiş bir şey.
vardı, sonra yok edildi falan filan, sonra zaten tersine döndü. Yani Eylül'e geldiğimizde vize kolaylığı falan neredeyse kalmamıştı. Burada yaşanan problemleri, ki başta bazı problemler vardı, ilk onlarla başladı. Bu problemler işte buraya gelip work permit'i çıkmayanlar veya ailede bir kişinin work permit'i veya vizesi çıkıyordu, eşinin çocuğunun çıkmıyordu. Sonrasında ise diğer yaşanan problemlerle ilgili bu sefer devreye girdik. İşte bunlar da TS 2023 kapsamında gelen kişilerin herhangi bir immigration programına hazırlıklı gelmemeleri. Bu da demek oluyor ki vizeleri bittiğinde bu programlarla gerekli kriterleri karşılayamadıkları için geri dönme gibi bir durumla karşılaşmaları söz konusuydu. Yavaş yavaş IRCC ile görüşerek, durumu anlatarak, olası senaryolar üzerinde konuşup, bilgiler alarak ne yapacağımızı, nasıl bir yol haritası çizeceğimizi kararlaştırdık. Sonrasında IRCC'deki Senior Policy Advisor, yani IRCC'nin oluşturacağı politikaları belirleyici insanlara bu tekliflerle gittik. Yani bunu yaparsak nasıl olur, bunu istersek nasıl olur? Birçoğundan olumlu yanıt aldık. Bu yanıtların sonucunda da en son bir petition ortaya koyduk ve milletvekilimiz Şima Açan'ın da sponsorluğunda bunu halk imzasını açtık. Normalde 500 imza alan petitionlara sertifika veriliyor. Bu sertifikada şu oluyor, sponsor olan milletvekili bunu parlamentoda hükümete karşı okuyup sunup cevabını bekleyecek. Biz 7500 imzadayız, evet sunulacak. Ne kadar çok imza olursa o kadar çok dikkat çekeriz, o kadar kuvvetli olur, o kadar baskı oluşturmuş oluruz hükümetin üzerinde. Hükümet de buna 45 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Kanada'ya TS 2023 vizesiyle gelenler için önemli bir haber var ve destek olmak isterseniz siz de bu dilekçeye imza atabilirsiniz. Depremden sonra insani nedenlerle buraya gelen binlerce kişi Kanada'da bir hayat kurdu. İşe girdiler, çocukları burada okula başladı, ekonomiye katkı sağlıyorlar. Ama şimdi vizelerin süresi dolmak üzere ve aileler büyük bir belirsizliğin içine sürükleniyor. Bu sadece basit bir imza kampanyası değil, binlerce ailenin geleceği söz konusu. Şimdi destek olma ve imza atma zamanı. Kanada'da ikamet eden ve... Mesela işte bugün 20 Nisan itibariyle 7800 imza var dediniz toplanmış. İmza kampanyası devam ediyor. Ve işte TS 23 yanlış hatırlamıyorsam 5-6 Mart gibi bir tarihte duyurulmuştu, emin değilim. O civarlardaydı. O tarihlerde başvuran insanların work permitleri bitti. Daha imza kampanyasındayız. Meclise sunulma aşaması falan filan. Bana göre gecikmiş bir eylem. İmzalamak istemeyen Türkleri anlamıyorum. Bir şey kaybettirmeyecek kimseye. Burayı niye imzaladın denmeyecek. Yani TS 23 deprem falan, bunların hepsini geçtim. Aslında bir konuda Türk bir vekilin sunduğu bir öneriye bile bu kadar imza geliyormuşu göstermek için bile imzalanması gerektiğini düşünüyorum. İmzalansa bile bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani şu açıdan, TS 23'ün uzatılmasının efektif olduğunu düşünmediğim halde oradaki sayının çok görünmesinin Kanada'daki Türk komünitesinin gücü için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani konudan bağımsız herhangi bir konu için bile o imzanın ne kadar toplanacağı bence önemli. Buranın zaten bir göçmen alma politikası var ve buranın bir insana da ihtiyacı var. Dolayısıyla bu neden biz olmayalım? Evet, depremzedeler çok daha büyük bir mağduriyet yaşıyor Türkiye'de ama deprem dışında da çok büyük mağduriyetler yaşayan insanlar var. Az önce de söylediğim gibi, yani hiçbir şey yaşamıyorsanız bile, hiçbir felaket yoksa bile hayatınızda, kendi hayatınızın survivor etme hali sürüyor ve insanlar rahat değil. Dolayısıyla bence hepimizin, o ülkede yaşayan herkesin çok daha kaliteli bir hayatı yaşamaya hakkı var. Çok fazla mücadele eden bir milletiz. Elimizden gelen her türlü çabayı yapıyoruz. Dolayısıyla buraya kadar da gelmişken, burada da bir emek harcamışken bu imzanın herkes tarafından verilmesini isterdim ben de. Sonuçta buradalar. Neden daha da büyük bir mağduriyet yaşansın ki? Rakamın 100.000 olduğunu ve sadece bunun arasından 8.000 biliyordum ama 100.000 olduğunu bilmiyordum. O yüzden bence üzücü. Thank you, Mr. Speaker. I rise today to present a petition signed by 8,089 residents from my riding of Oakville West and from across Canada. The petitioners draw the attention of the House to individuals currently in Canada under the TS 2023 Temporary Public Policy who were welcomed on humanitarian grounds and have built their lives in Canada following the devastating earthquakes in Turkey and Syria.
The petitioners highlight, despite ongoing reconstruction efforts abroad, the impending expiry of work permits is creating uncertainty for these individuals. Therefore, the petitioners call upon the Government of Canada to extend work permits and consider a pathway to permanent residency for those who are contributing to Canadian society and economy. I'm pleased to present this petition on their behalf. Thank you, Mr. Speaker. Keşke bu geçmesin diye içinden çok büyük bir istekle geçirenler. Bütün bunlar da gerçeğimiz. Acı gerçeğimizin bir parçası. Bu imza 10.000'i bulamadı. Bulamayacağını biliyordum. Çünkü çok farklı kesimlerinde haşır neşirim, tanıyorum. Kafa yapılarını, isteklerini, arzularını biliyorum. Biz bir arada hareket etme kabiliyetini bir türlü oluşturamıyoruz. Yani şu anda mesela çok üzücü gerçekten. Ciddi yara almış insanlar var. Özellikle çocuklu insanlar. Yani benim için öncelik onlar tabii ki. Burada çocuklarına bir şeyler başlattılar. Yani çocuklar için daha büyük bir travma. Yeni baştan bir şeylere başlamak. Ayrıca böyle bir şey var, imkan var. Yani bunun sonuçlarının kötü olması için bir neden de yok. Bu insanlar burada kalmak istiyorlarsa biz de Türkler olarak onlara bu desteği vermeliyiz bir şekilde. Yani 120.000 kayıtlı Türk'ün olduğu bir community'de 7.500 tane imzaya ulaşmış olmak bence çok utanç verici gerçekten. Ama Türk insanını birçok anlamda böyle anlatan, ne yazık ki altını çizen duygulardan birinin de haset olduğuna inanıyorum Evren. Çok içim acıyarak söylüyorum ama haset ya. Ne zaman bu şekilde düşünmeye başladık ben onu da algılayamıyorum. Bugün biz kendi toplumumuzdan, kendi topraklarımızdan gelen insanlara yardım elimizi uzatmayacaksak yarın öbür gün bizler için kim uzatacak? Ya şöyle düşünüyorum. Daha çok acı yaşayan biri olarak söylüyorum. Hani acı yaşadığın zaman başkaları da hissetsin. Ya da bir zorluk yaşadığın zaman başkaları da hissetsin. Hani bu dünya bana mı zalim diyerekten. Aslında öyle bir yaklaşım da olabilir. Herkes kendi sınavını bir şekilde yaşıyor. Senin yaşadığın sınavın başkasının paylaşmak zorunda değil. Ya da senin yaşadığın zorluğunun başkasının paylaşmak zorunda değil. Seni doğrudan etkileyen bir faktör varsa lütfen bize ilet. Ya da lütfen bize söyle yani bakın. Siz beni şu şekilde kötü etkiliyorsunuz. Siz beni şu şekilde kötü temsil ediyorsunuz dersen belki bir orta yolunu buluruz. Ama tamamen hiçbir sebep olmadan siz bu kolaylıkları sağladınız, size PR verecekler öyle bir şey yok. Bizden daha kültürlü, bizden daha zeki olmayan bazı toplumlara bakıyorum. O kadar güzel birlik kurmuşlar, o kadar güzel birbirlerini destekliyorlar ki. Ama biz o şeye gelemiyoruz. Neden gelemiyoruz? Ben çok zorluk çektim. Çekebiliriz. Türkiye'de de hepimiz zorluk çekiyorduk. Ama hiçbirimiz, bir komşumuz, biz arkadaşımız, dostumuz yardıma ihtiyaç duyduğu zaman ben çok zorluk çektim o yüzden ona yardım etmeyeyim demedik yani. Aynı şeyi burada da bizim korumamız gerekiyor. Yani diaspora konuya bakmaz. Diaspora kim için yapıldığına bakar. Bugün sonuçta bu Türkiye'den gelen insanlar için yapılıyor bu konuda. Yarın başka bir konuda yapılır. Göç sürecini hepimize zor. Sana daha fazla zor olmuş olabilir, bana biraz daha az olmuş olabilir. Ama yani inan ki yani geldiğimiz şartlar aynı değildir yani. Sen Türkiye'den geldiğin zaman ekonomik bir göçmen olarak geldin. Belki kendi ekonomini kendin sağladın. Aferin. Çok iyi yaptın. Ama aynısını biz de yapmak zorundayız. Herkes buraya gelenlerin, herkes bunu yapmak zorunda diye bir şey yok. Bırak insanlar yaşasın. Çünkü tek başına içen, tek başına yiyen, tek başına da ölür en sonunda. Yani bunu herkes bilir. Birçok kişi study permit'e başvurmaya başladı. Özellikle de karı koca olarak buradalarsa eşlerine de çalışma izni imkanı sağlayabilmek için kişilerin bir kısmı yüksek lisansa başladılar. Bu onlara yarı zamanlı çalışma izni, eşlerine de tam zamanlı çalışarak işlerine devam edebilme imkanı sağladı. Bekar olanlar ya da hiç evlenmemiş olanlar ise kendileri kolej eğitimi düşünmeye başladılar. İşvereni destekleyenler oldu. Fransızca öğrenip hem göçmenlik için hem de aynı zamanda belirli bir seviyede Fransızcası olunca işvereninin desteğiyle çalışma izni başvurusunda bulunanlar oldu. Genellikle böyle olduğunu görüyoruz. Kayıp bir toplum olmamaları gerekiyordu. Yani belirsiz, zaten yıkıntıların içine gelmiş, tekrar o yıkıntılara dönme duygusu içinde olmamaları gerekiyordu. Ama hala bununla mücadele etmek onları hala yıkıyor. Hala zorlanıyorlar. Ne olacağını bilmediğiniz bir konuda ne yapabilirsiniz? Acaba dönecek mi? Eylül'de bitecek, dönecek miyiz? Şu anda belki görüyorsunuzdur, işte biz Eylül'de döneceğiz.
eşyalarımızı vermek istiyoruz, dükkanımızı devretmek istiyoruz diyen bir sürü kişi var. Bir sürü insan görüyoruz ve duyuyoruz yani. Ama böyle olmamalıydı işte. Geldim, gördüm ve yendim olmalıydı. Şimdi yenildim duygusuyla geri dönmek o kadar kolay mı? Sıfırdan başla, eksiye geri dön. Yani hiçbir zaman hayat durmuyor. Hani olmadı, gideriz, tekrar inşa ederiz, tekrar yaparız, tekrar çıkarız. Yani bu dünyanın sonu değil. Ama bu Kanada'nın tarihine çok büyük bir leke olacak bir olay. Her dönüşün bir başlangıcı var, bir şekilde hallolur ama yani sürekli oraya git sıfırdan başla, oraya git sıfırdan başla. Ya tamam bunlara alıştık. Yani bir şekilde zorluklarından aşabiliyoruz bu zorluklarını ama yani artık nasıl diyeyim, yani yaşımız da ilerledi, nefes alma şeklimiz farklılaştı. Yani nefesim biraz daha kesiliyor. Yani bu nefesi bir dahaki başlangıçta tutabilir miyim çok emin değilim. İşte Türk toplumunun Kanada ile sınavı. Kendisiyle sınavı, Türk toplumunun kendisiyle ve toplum duygusuyla, diaspora kavramıyla sınavı demiştim. Buyur. Ben sınavdan çok ciddi bir şekilde kaldığımızı düşünüyorum. Kanada'da TS 2023 sahipleri için yeni bir uzatma amacıyla milletvekilimiz Şima Açan tarafından parlamentoya verilen dilekçenin cevabı bugün Ottawa'dan geldi. Kanada hükümeti deprem sonrası Türkiye ve Suriye vatandaşları için uygulanan özel önlemlerin geçici olduğunu ve bu programların zaten sona erdiğini açıkladı. Those are bright people coming from Turkey as earthquake survivors. So there are engineers, doctors, architects, teachers, all of them actually are working, contributing, paying their taxes and filling the gaps of Canada. So that's why Canada make us stay here for 2 more years at least. Burada yaşayan herkesin sadece buraya gelip hikayeleri bile dinlemelerini isterdim. Ve burada duydukları hikayelerle o desteklerini göstermelerini isterdim. Her yerdeyiz, buradayız, adapte olduk. We care, we contribute and we belong here. Thank you. Please let us stay. Please extend our work permits. We want to stay here.